Dostlar selamünaleyküm. Afganistan'la Pakistan arasında çok ciddi çatışmalar başladı. 2 gündür sınır hattında büyük çatışmalar var. Aynı şekilde Pakistan, Afganistan'ın farklı bölgelerini hava saldırılarıyla vuruyor. Peki neden? Bu iki ülkenin birbiriyle ne alıp veremediği var. Çatışmalar büyük çaplı bir savaşa dönüşür mü? Bugün hızlıca bu konuyla ilgili kafanızdaki bütün soru işaretlerini cevaplıyoruz. Son birkaç gündür Pakistan'la Afganistan arasında ciddi çatışmalar başladı. Hem sınır boyunca çatışmalar yaşanıyor hem de Pakistan hava saldırılarıyla Afganistan'ın farklı bölgelerini vuruyor. Tabi genel olarak Gazze ve Ukrayna'daki savaşlara odaklandığımız bir dönemde bir anda bunun patlak vermesi herkeste bir şaşkınlık oluşturdu. Hatta olaya pek de hakim olmayan bazı isimlerin Gazze gündeminin bu şekilde unutturulmaya çalışıldığı gibi yorumlarını bile gördüm. Bir de genel olarak burayla ilgili çok fazla soru geldi. Çünkü bugüne kadar Pakistan-Afganistan gerginliğini hiç konuşmadık. Baktığınız zaman iki Müslüman ülke. Afganistan'da ABD kovulmuş ve Müslümanlar başa geçmiş. Böyle bir dönemde ilişkilerinin her gün daha da iyiye gitmesi gerekirken birbirine giriyor. Bunu anlamak elbette zor ama olayın geçmişini incelediğimiz zaman aslında çatışmaları anlamanın çok da zor olmadığını göreceksiniz. Çünkü Afganistan'la Pakistan arasındaki gerginlik daha Pakistan kurulmadan öncesine dayanıyor. Pakistan daha kurulduğu gün Afganistan'ı bir sorun sahası olarak karşısında buldu. O yüzden dediğim gibi aslında şaşılacak bir alan yok ve çok detaylı konuştuğumuz, üzerinde durduğumuz bir alan olmadığı için de daha sistemli ilerleyelim. Şu an Afganistan'la Pakistan arasında çok ciddi çatışmalar var ve bu çatışmalar iki taraftan da ciddi can kayıplarına sebep oluyor. İki ülke arasındaki gerginliklerin de iki temel sebebi var. Yani çatışmanın iki merkezi sütunu var. Birisi Durant hattı, diğeri Pakistan Talibanı meselesi. Yani biri çok eski, biri güncel bir sorun. Öncelikle eski olanla, yani Durant hattıyla başlayalım. Durant hattı meselesi kökleri 1800'lü yıllara dayanan bir mesele ve bugün işin açığı çözümü olmayan bir sorun. 1800'lerde Afganistan toprakları İngiltere ile Çarlık Rusya arasında mücadele alanıydı. Bu mücadele her iki devlet için de bölge hakimiyeti için çok önemliydi. Hatta Orta Asya'daki büyük oyun olarak görülüyordu. İngilizler Rusya'nın kontrol ettiği petrol bölgelerini ele geçirmek istiyordu ve Rusya'yı zayıflatmanın yolunun Afganistan'dan geçtiğini biliyorlardı. Ama Rusya da İngilizleri durdurması gereken hattın burası olduğunun farkındaydı. Ama bu büyük oyunda verilen mücadelenin bir kazananı olmadı. İki taraf da Afgan topraklarını tampon bölge olarak kabul etmek zorunda kaldı ama bu tampon bölgenin sınırları çok net değildi. Net olmayışı İngiltere için bir sorun oluşturuyordu. İngiltere o dönem her zaman yaptığı kurnazca oyunlarından birini yaptı. Aslında çok fazla kullandıkları bir yöntemdi bu. Bölgede isyancı Peştun kabileleri bulunuyordu ve bunların büyük bölümünü Hindistan sınırları içerisine dahil eden bir anlaşmayı Afgan yönetimine kabul ettirdiler. Hindistan o dönem İngiltere'nin sömürgesiydi. İki anlaşma yaptılar ve Peştun kabilelerin ciddi bir kısmı Hindistan tarafında kaldı. Ama bu iki anlaşma kesin bir çözüm getiremedi. Sonra İngiltere, Afganistan'la Hindistan arasındaki sınırların kesin olarak belirlenebilmesi için Dışişleri Sekreteri General Mortimer Durand'i burada görevlendirdi ve 1893'te bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte Afganistan'ın güneydoğusundan güneybatısına kadar uzanan yapay bir sınır çizildi ve İngiliz oyunu burada bir kere daha devreye girdi. Bölgedeki Peştun kabilelerinin yarısı Afganistan sınırlarında, yarısı Hindistan sınırlarında kaldı. Tabi bu durum o günden bugüne çözmenin imkansız olduğu bir sorun ortaya çıkardı. Klasik İngiliz oyunu. 1947 yılında ise Pakistan bağımsızlığını ilan etti ve o günden sonra Durant adlı sorunu Afganistan'la Pakistan arasındaki bir soruna dönüştü. 1950 yılında Afganistan parlamentosu Durant adlı anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Uluslararası platformda hala bu hat Pakistan'la Afganistan arasındaki resmi sınır olarak kabul ediliyor. Ama Afgan hükümetleri hiçbir zaman burayı meşru sınır olarak kabul etmediler. Her zaman buradan sözde sınır olarak bahsettiler. Hatta o kadar ki Afganistan'da Taliban'ın en önemli destekçilerinden biri Pakistan'dı. Sovyetlere karşı ciddi destek verdiler. Ama 96-2001 arasındaki Taliban rejimi bile bu hattı Pakistan'la aralarındaki sınır olarak kabul etmedi. Tabi Pakistan tarafı için aynı şey geçerli değil. Onlar bu hattın sınır olduğu görüşünde. Zaten Pakistan bu görüşü benimsemeseydi bile bu sınırlarla ilgili sorunun nasıl çözülebileceğine dair kimsenin bir fikri yoktu. O yüzden Pakistan eldeki en geçerli durumu korumaya çalışıyor. Bu yüzden de sınır boyunca çitler ve sınır karakolları kurmaya çalışıyor. İşte bu girişimler sınır çatışmalarının esas sebebi. Afganistan, Pakistan'ın kurduğu bu karakolların yasa dışı olduğunu iddia ediyor. Bu yüzden de dönem dönem çatışmalar yaşıyorlar. Ama dediğim gibi tek sebep bu değil. Bir de Pakistan Talibanı meselesi var. Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal edince Pakistan'ın Afganistan politikası çok ciddi bir dönüşüm geçirdi. Pakistan kendi güvenliğini sağlamak ve Sovyetleri kendinden uzak tutmak için Sovyetlere karşı savaşan Afgan grupları yani özellikle Taliban'ı destekledi. Pakistan İstihbarat Servisi o dönemlerde Taliban'ı yetiştiren medreseleri kurdu. Zaten bu medreselerin öğrencileri Sovyet Rusya'yı batıdan da aldıkları destekle hezimete uğrattı.
yaptılar. Gerçekten şanlı bir direniş gösterdiler. Hani Batı'dan aldıkları destek falan deyince o mücadelelerini hafife aldığım gibi bir anlam çıkmasın. Sadece klasik senaryo. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Batı Sovyetlere düşman olduğu için Sovyetlere karşı savaşan kimse ona destek verecekti. Ve o dönem Taliban'a destek verdiler. Ama Pakistan'ın desteklediği ve Sovyetlere karşı silahlandırdığı bu gruplar sonradan Pakistan'ın iç güvenliğine yönelik tehdide dönüştüler. 2007 yılında bu grupların içinden Pakistan Talibanı ortaya çıktı. Taliban'la temelde benzer görüşlere sahipler ama mücadele alanları farklı. Pakistan Taliban'ı da şeriatla yönetilen bir devlet inşa etmek istiyor. Aynı Afgan Talibanı gibi. Ama bunların tek mücadele alanı Pakistan ve etnik bir eğilimleri de var. Peştun bölgelerinin birleşmesini ve Peştunistan'ın kurulmasını istiyorlar. Aynı bizdeki Kürdistan aptallığı gibi düşünün. Pakistan Talibanı bu amaçla mücadele eden, Pakistan'ı bölmek isteyen bir terör örgütü. Bugüne kadar da Pakistan'da ciddi saldırılar yaptılar. Pakistan bu saldırılarda çok şehit verdi. Örgüt ilk dönemlerde bombalı saldırılar yapıyordu ve askeri hedef ya da sivil ayrımı yapmıyordu. 2018'de bu yöntemi değiştirdiler ve sadece askeri noktalara saldırmaya başladılar. Ama 2021'de bu iş tekrar değişmeye başladı. Pakistan'da 2021 yılında toplamda 207 terör saldırısı gerçekleşti ve bu saldırılarda 335 kişi şehit oldu. Bunların büyük çoğunluğu sivildi. Sonrasında da bu saldırılar dönem dönem ara ara aynen devam etti. Pakistan bu örgüte karşı sürekli operasyon halinde. 2014 ve 2017'de hatta çok geniş çaplı operasyonlar da yaptılar ve bu dönemlerde Pakistan Talibanı'nın saldırıları ciddi anlamda azaldı. Ama hiçbir zaman tam anlamıyla başarıya ulaşamadı. 2021 yılında Afganistan'ın başına tekrar Taliban geçince Pakistan bunu bir umut ışığı olarak gördü. Hatta Pakistan'ın o dönemki başbakanı olan İmran Han, Afganların ABD'yi ülkeden kovarak köleliğin zincirini kırdığını belirten coşkulu bir konuşma yaptı. Taliban'ın bu zaferi sayesinde 20 yıl sonra Afganistan'da dostumuz olan bir hükümet kuruldu dedi ve bunu stratejik bir zafer olarak gördü. O dönem uluslararası toplumu insani yardım sağlamaya ve insani krizleri önlemeye çağırdı. Afganistan'a yönelik yaptırımların kaldırılması için ciddi çaba sarf etti. Ama Pakistan-Afganistan ilişkilerindeki bu iyimser hava çok kısa sürdü. Taliban döneminde Pakistan Talibanı'nın faaliyetleri de gittikçe arttı. Pakistan yıllarca aynı şeyi savunmuştu. ABD'nin Afganistan'daki varlığını Pakistan Talibanı'nın güçlenme sebebi olarak gösteriyorlardı. Haliyle Taliban iktidarında kendilerine yönelen terör saldırılarının artması onlar için ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Hatta Taliban 2021'de başa geçti. 2022'de Pakistan Talibanı uzun yıllar sonra ilk kez Pakistan'ın başkentinde bir intihar saldırısı gerçekleştirdi. Tabii böyle olunca Pakistan artık yeter dedi ve bugünlerde konuştuğumuz operasyonlara başladı. Pakistan Talibanı sınır bölgesinde Pakistan ordusuna ait bir noktaya saldırı yaptı ve 16 Pakistan askeri şehit oldu. Bunun üzerine Pakistan harekete geçti ve Afganistan'ın başkenti dahil farklı bölgelerinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu yerlere hava saldırıları gerçekleştirdi. Afganistan da bunun hukuksuz olduğunu belirtti ve Pakistan'a cevap verileceğini açıkladı. Sınır bölgelerindeki çatışmalar işte böyle başladı. Şu an hala devam ediyor. Ama tabii ki Pakistan'ın bariz bir askeri güç üstünlüğü var. Birkaç günde Hindistan'a diz çöktüren bir ordudan bahsediyoruz. Bu yüzden çatışmalar çok fazla uzamayacaktır. Bir arabulucu devreye girdiğinde Afganistan hemen çatışmaların sonlanması için ateşkesten yana tavır alacaktır. Yani kısacası Afganistan'la Pakistan arasındaki bu çatışmalar kökenleri çok eskiye dayanan sorunlardan kaynaklanıyor aslında. Bugünün sorunu olarak gördüğümüz Pakistan Talibanı meselesi bile Afganistan'ın duran tatlı rahatsızlığıyla alakalı. O yüzden bu mesele neredeyse 150 yıllık bir mesele. Peki çözülür mü? İki aktörün girişimiyle muhtemelen çözülür. Birisi Çin, birisi Türkiye. Çin o bölgede bu iki devletle de ciddi stratejik ilişkilere sahip. Bunu kullanarak araya girebilir. Aynı şekilde Türkiye için de bu geçerli. Türkiye meseleye insani bakar ve bu yüzden çözmeye çalışır. Çin sadece ticaret güzergahı ve yeraltı kaynakları olarak bakar, bu yüzden çalışır. Ama bir şekilde mesele kısa bir zaman içerisinde çözülür ve bu konu kapanır. Yani büyük çaplı bir savaşa dönmez muhtemelen. Zaten inşallah dönmesin de. Böyle bir çağda en son ihtiyacımız olan şey iki Müslüman devletin savaşması. Videoları izleyin, içiniz yanacak. Çünkü iki tarafta bombaları atarken ya da operasyona başlarken Allahu Ekber diye bağırıyor. İşte bu gerçekten acı. O yüzden inşallah bir an önce bu savaş biter. Allah'a emanet olun.